Merhaba değerli arkadaşlar. Kan çizimiyle, kan kutusuyla nasıl işlemleri bekliyorum, nasıl hareket ediyorum size bunları anlatacağım detaylı bir şekilde. Önümüzde Pepe'nin bir günlük grafiği var değerli dostlar. Burada bizim yapacağımız yöntemle biraz beklemeli işlemler olacak. Ama beklediğimizde sağlıklı pozisyonlara girmiş olacağız. Bu kan çizimiyle nasıl al-sat yapılır? Bundan bahsedeceğim değerli dostlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Diğer videolarda bu kullandığım ölçüyü sizlere vermiştim. İsterseniz bizim aramıza Telegram grubuna katılabilirsiniz. Ücretsiz indikatör kodlarından, işlemlerden, sohbetlerle faydalanabilirsiniz. Şimdi Pepe'nin bir günlük grafiği var. Ben şurada dikkat etmemiz gereken fitilli bir iğne görüyorsunuz. Bakın buradan kalktıktan sonra bir bölgede hareket ettiğini görüyorum. Bu bölge şurası. Şimdi bu bölgenin üstüne çıkıyor, altına geliyor ve bir süre sonra kırıyor. Bakın burada da zaten şuraya iğnelere koyduğumuzda kırılımı görmüş oluyorsunuz. Burada şunu yapmış oluyoruz. Bu bizim için buradan çizdiğimiz trend yapısının, yani şu kısımdan kırılımı getiren bölgeden trendimizi çiziyoruz bak. Bu bölgenin altlarından denemiş, bir kez tekrar düşmüş, bir kez daha denemiş. Aynı zamanda burada bakın şöyle yaklaştığımız zaman son düşüşe sebep olan tepelerin buralar olduğunu günlükte gördüğümüzde bu bölgenin aşılmasıyla tabii daha kısa zaman dilimlerinde işleme girebilirsiniz. Ben burada işlemin yukarı yönlü gidip gitmeyeceğini bilemem. Sadece şuna hareket ediyorum. Kırılım geliyor. Kırılım sağlam bir mumla geliyor. Aynı zamanda kısa zaman dilimlerinde 1 saat ve 4 saatlik zaman dilimlerinde buradaki market kırılımını takip edebilirsiniz. Fakat benim dikkat etmem gereken şey bu pozisyonun nereye kadar yükseleceği ve ben nereden short açacağımı belirliyorum. Bakın önceki kırılımla long pozisyonuna girebilirsiniz. Bu bir. İkincisi asıl mesele bunun nereden düşeceğini bulacağız ve düşüşte de nereden döneceğini bulup işleme gireceğiz. Şimdi burada analizimi yaptıktan sonra bu coin aşağı doğru düşüyor. Tabi bunun dönüş noktasını da bulabilirsiniz buradan. Aynı anlattığım şekilde hareket edebilirsiniz. Burada GAN kutusunu elime alıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, günlük zaman diliminde aşağıdaki market kırılımı geldikten sonra çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Şimdi buradaki kırılım bakın şuradan gerçekleştikten sonra yükseliş gitmiş. Bu yükselişe sebep olan dip burası. Buradan GAN kutusunu şu bölgeye, yani marketin kırıldığı kısma, şuraya, yani fitiline de body'sine de çekebilirsiniz. Bu dipten buraya çektikten sonra kendim için şu bölgeyi belirliyorum. Diyorum ki buraya geldiği zaman emirle girerseniz stopunuza sadık kalın. Ama emirle girmeden burayı bir izlemeye alıyorum. Buradan tutunup satış yemiş günlükte tekrar bir dönüş yapmış. Bu bölgelerden artık ne yapacağım? Short pozisyonuna gireceğim. Bu short pozisyonuna girdik diyelim. Bakın gayet güzel bir yükseliş. Bu yükselişi alttan yakalama şansınız var. Nereye kadar yükseleceğini belirledim. Benim ne yapmam lazım? Short pozisyon için hazırlanmam lazım. Bu bölgelerde ben short arayacağım. Peki ben bu short pozisyonunu nereye kadar tutacağım? Buradan işleme girdikten sonra bir sekme hareketi görüyorsunuz. Bakın burada kar almadıysanız tekrar karımız erimiş ama bizim stoplarımız yukarılarda bir yerlerde olduğu için yine takipteyiz. Bu pozisyonun aşağıdan ölçümünü de yapabilirsiniz. Bakın buna da dikkat edin. Alış pozisyonunda veya satış pozisyonuna girdikten sonra nereye kadar tutacağız? Şimdi bakın burada daha önce belirlediğimiz bölgenin üstüne çıkıyor. Güzel de bir mum kapatıyor. Aslında sağlıklıdır, güzeldir. Fakat bu bölgeden ölçümümüzün artık düşmesi gerektiği bölgeleri bulduk. Sağlıklı bir şekilde izledik ve işleme girdik. Daha kısa zaman dilimlerinde bunu yapabilirsiniz. Bu bölgeler sizin için short bölgesi. Peki biz bunu nereye kadar tutacağız? Elimizde şu an itibariyle short var arkadaşlar. Buna dikkate alın. Bu bölgeden short açtık ve işlem elimizde duruyor. Peki ben bunu short pozisyonunu nereden tekrar long pozisyonuna çevirmem lazım? Burası benim için satıcılı bir bölge. Dikkat edin, çok güzel çalışan bir tekniktir. Bunun üstünde çalışın değerli arkadaşlar. Her pozisyonunuz sağlıklı olacaktır. Şimdi geldikten sonra aşağıya grafik daha önceki bizim e, bu bölgede direnç olan bölgenin altına kırıyor bakın. Tekrar bir sekiyor. Şimdi elimde hala short duruyor. Dikkat edin. Bu bölgeyi kapatıyorum artık. Bunu ölçtüm ve short'tayım. Nereden long'a döneceğim veya long pozisyonu nereden açacağım? Onu da gösterelim. GAN kutusuna geliyorum tekrar. Bakın son itki hareketine sebep olan dip burada kırılıyor ve buraya doğru bir test geliyor. Biz hala short'tayız. Dikkat edin. Nereye kadar düşeceğini ölçeceğiz.
Bu kırılım gelen mumla işlemi tutmaya devam ediyoruz. Fakat bakın bize geldikten sonra sıçrayıp dibi kırdığını gördüğümde pozisyonu nereye kadar tutacağımı ölçüyorum şimdi. Yani elimdeki short pozisyonunu buradan açmış olduğum short pozisyonunu bakın şu kısımdan şu bölgeye kadar bana diyor ki düşüşün gerçekleşeceğini. Ben oraya kendim için yine bir bölge belirliyorum şu kısma. İşlemin artık buralardan long pozisyonuna döneceğini ifade ediyor benim için. Ve elimdeki pozisyon şu an short pozisyonu sağlıklı bir şekilde günlük zaman diliminde bu bölgeye kadar tutmam gerektiğini ölçmüş oldum. Şimdi buradan short'taydık bakın bu kısma kadar bu orta bantlara kadar düşmesi veyahut da siz burada short pozisyonunuzu girdiğiniz bölgeden şu kısmın orta bandına veyahut da üst bandına kadar %52'ye varan bir düşüş ölçtük. Bakın işlemdeyiz. Takip ediyoruz. Stopumuz, girişimiz belli. Bu şekilde ilerliyoruz. Bir sekme hareketi yapıyor. Tekrar buradan aşağıya doğru gelip bakın burada bir daha bir tepki alıyor. Burayı kırdıktan sonra artık önümüzü açık pozisyonumuzu tutuyoruz ve bu pozisyonun buralardan long'a döneceğini söylüyor. Karımız neden erisin değil mi? Buradan tekrar long pozisyonuna ister açarsınız, isterseniz bu bölgeye tekrar temasını bekler, işleme girersiniz. Bu bölgeden de long pozisyonuna dönüyorsunuz. Peki long pozisyonunda bakın belirlediğimiz yere dikkat ediyor musunuz? Burayı kırdı, aşağıya pozisyonumu takip etmeye devam ediyorum. Bu bölgeyi kırdı yukarı üstüne retest hareketiyle şuradan açmış olduğum long pozisyonu veya kapatmış olduğum short'u buradan tekrar long pozisyonuna girdiğimi düşünürsem nereye kadar tutmam gerekiyor? Bunu da kapatıyorum. Şimdi long pozisyonumuzu takip ediyoruz. Eğer bizim için önemli bölgeler kırılır altına inerse pozisyonumuzdan ayrılacağız veya karımızı alıp kapatacağız. Biz burada short pozisyonumuzu aldıktan ve karımızı kapattıktan sonra long pozisyonuna burada yakalayamazsam da şu dönüşünde girdiğimizi düşünelim. Ve kan ölçümünü elimize alalım. Buradaki kırılımı sağlayan yer şu dipten. Şuraya çektiğim zaman bana şuradan zaten long pozisyonuna girmiştim şu düzeltmeden. Buradan ne yapıyorum? Bu pozisyonu şu an itibariyle şimdiki fiyatla %26 kârdayım. Eğer buradaki market dediğimiz bu kısmı kırıp da üstüne vites yapmış altına günlük veya 4 saatlik kapanış yaparsa bu kar eriyeceği için pozisyonumu buranın altında stoplayacağım deyip takip ediyoruz. Nereye kadar yükseleceğini bana göstermiş oluyor. Şuraya kadar. Şimdi burada biz kaç tane fırsattan bahsettik? Buraya iyi dikkate alın. Bizim bahsettiğimiz fırsatlardan bir tanesi burada zaten long pozisyonunu yakalayabilirsiniz kısa zaman dilimlerinde. Bakın bir tane bize long fırsatı veriyor. Yani şurada aslında bu pozisyonu kırılımla beraber buradan girip buraya kadar tuttuğumuzu fark düşünün. Bir tane long pozisyon. Tekrar bir tane short pozisyon. Tekrar bir tane long pozisyon. Bakın günlükte herhangi bir coin'de bunu genelde hacmi yüksek işte işlem hacmi yüksek olan coin'lerde günlükte 4 saatlikte kısa zaman diliminde 1'de 15 dakikada bu tekniği kullanarak önünüzü açabilir, işlemlerinizi takip edebilirsiniz. Etkili bir yöntemdir. Telegram'a da aramıza katılmanızı tavsiye ederim. Eğer bu yöntemi detaylı öğrenmek istiyorsanız aramıza katılın, sohbet eşliğinde devam edelim. Bizim indikatör kodları yazdığımız, paylaştığımız, birlikte hareket ettiğimiz grubumuz var. Oraya katılmanızı tavsiye ederim. Tanışmak anlamında aramızda bekleriz. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolara yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın değerli dostlar.